Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi, hediye fikirleri, yılbaşı süslemeleri ya da farklı projelerinizde kullanabileceğiniz 5 sıradan oluşan kare motiften kolay fiyonk yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım fiyonk desenlerinde dilediğiniz renk kombinlerini uyarlayabilir. Fiyonkları istediğiniz ölçülerde büyütebilir veya küçültebilirsiniz arkadaşlar. Fiyongun yapılışında kullanacağım iplerin markası Himalaya Himagurumi Koton ipler kullanacağız ve 2,75 milimetre ile fiyongu öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına videomu beğenerek kanalıma abone olduysanız haydi fiyongun yapılışına başlayalım. Fiyongun yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 2 ikili trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 ikili trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine son kez 3 ikili trabzan yapalım. İki zincir, sihirli halkanın ipini sıkıştırdıktan sonra ilk zincirin tepesinde görünen ilmeğin içerisine kaydırma yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek ikinci renk ile devam edelim. Beyaz renk ile yapmış olduğumuz herhangi bir zincir boşluğundan ipi sabitleyelim. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Bir zincir ve diğer 2 zincir boşluklarına da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Köşeler arası geçişte bir zincir yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir ve ilk zincirin tepesine kaydırma yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek tekrar beyaz renk ile devam edelim. İki köşe arasındaki herhangi bir zincir boşluğundan ipi sabitleyelim. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 ikili trabzan yapalım. Tüm köşelerde alt sıradaki işlemi tekrar ederek 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Köşeler arasındaki bir zincir boşluklarına ise 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz.
Ve her grup geçişinden önce ve sonra mutlaka bir zincir yapmayı unutmayalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir ve ilk zincirin tepesine kaydırma yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi keselim. Mavi renk ile devam edelim. Kenarlarda bulunan herhangi bir zincir boşluğundan ipi sabitleyebilirsiniz. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 trabzan yapalım. Yine gruplar arasında bir zincir yapmaya devam ediyoruz. Sonraki bir zincir boşluğuna 3 trabzan. Bir zincir ve 3. sıradan sonra köşelerde 3 zincir yapacağız arkadaşlar. Diğer yapacağımız tüm işlemler alt sıradakini tekrar ederek ilerleyecek. 3. ve 4. sıranın pardon 1, 2, 3, 4. ve 5. sıranın sadece köşelerinde 3 zincir yaparak toplam 5 sıra olana kadar örmeye devam edeceğiz. Daha büyük bir fiyonk yapmak isterseniz sıra sayısını artırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, toplam 5 sıra kare motifi oluşturdum ve parça ipleri de ilmeklerin arka tarafından gizleyerek kestim. Şimdi fiyongun buradaki şeritlerini ve bağlama kısmını yapacağız. Dilediğiniz renk ile yapabilirsiniz. Fakat daha gösterişli bir fiyonk elde etmek isterseniz son sırasında kullanmış olduğunuz renk ile yapmayın arkadaşlar. 2. ve 4. sıradaki renkler ile bu çalışmayı yapabilirsiniz. Şimdi mavi ile devam edeceğim. İlk düğüme attıktan sonra çok sıkı olmayan 4 zincir yapalım. Ve ikinci zincirden başlayarak yan yana sık iğne yapalım. İkinci sık iğne. Üçüncü sık iğne ve dördüncü sık iğneyi de ilk yapmış olduğumuz düğümün içerisine yapalım. Bir zincir. Deseni çevirelim. İlk boşluktan başlayarak yan yana toplam 4 tane sık iğne yapalım. Bir zincir, tekrar deseni çevirelim ve ilk boşluktan başlayarak yan yana 4 tane sık iğne ve bu şekilde fiyongun alt kısmındaki parçanın ne kadar büyüklükte olmasını istiyorsanız yukarıya doğru deseni kaldırmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ve ben burada kamera arkasında istediğim ölçü olana kadar ördüm. Başlangıç ipleri ile bitiş iplerini de ilmeklerin arasından gizledim ve bunları da kesiyorum. En son bir zincir yaptıktan sonra ipi kestim.
Buradaki ölçüyü yaparken dikkat edeceğiniz en önemli nokta, orta standartlarda bir fiyonk elde etmek isterseniz şu şekilde ikiye katlayabilir ve çapraz karşılıklı köşelerden ölçme işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu şekilde köşeden köşeye gelecek vaziyette fiyongu ayarladım. Dediğim gibi burayı ikiye katladığınız zaman daha uzun bir ölçü elde edebilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra şimdi fiyongun üstünü sarmak için gerekli sık iğne çalışmasını yapacağız. Yine aynı şekilde başlayacağız. Zincirden sonra ilk düğümden sonra 4 tane zincir ve yan yana bu şekilde sık iğneleri yapacağız. Burada yaparken toplam 12 sıra yapmamız gerekiyor. Şu anda 3 sırasını yaptık. Diğer kalan sıraları da tamamlayalım. Fiyonkla şeridi birleştirmek için yapmamız gereken parçada da toplam 12 sıra yaptım. Şimdi fiyonk görüntüsünü verelim. Bu karenin dış yüzü bize bakacak vaziyette şu şekilde ikiye katlayalım. Bakın şurada bir değil, hemen ikinci sıradan itibaren burayı birleştirelim. Arka tarafı da aynı şekilde yaparak buraya bir zikzak görüntü vereceğiz. Bu görüntüyü verdikten sonra yapmış olduğumuz parçayı da şu şekilde eşitleyelim. Ve 12 sıradan oluşan şeridi de bu noktadan geçirip arka taraftan birleştirme işlemini yapacağız. Ve başlangıç zincirindeki karşılıklı ilmekleri kullanarak yan yana kaydırma yaparak bu alanı birleştirelim. En son bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim. Ve şu şekilde elimizle gerekli düzeltmeleri yapabiliriz. Burada yapmış olduğumuz şeridin kıvrılmasını istemiyorsanız ütünün buhar yardımıyla düzeltme işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve buradaki parça ipleri de ilmeklerin iç kısmından gizleyebilirsiniz. Ve bu noktaya siyah saç lastiği takarak lastik toka olarak da kullanabilirsiniz. Evet, böylelikle fiyongun tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.